Merhaba canlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine kahvenin gizemli dünyasını birlikte adım atıyoruz. Fincanınızın ve tabağınızın anlattığı sembolleri, enerjileri ve geleneksel fal yorumlarını birlikte keşfedeceğiz. Unutmayın, bu yorumlar tamamen eğlence ve keyif amaçlıdır. Eğer siz de kahve falını seviyor, sembollerin anlattığı hikayeleri dinlemekten hoşlanıyorsanız doğru yerdesiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdi kahvelerimizi hazırlayalım ve fal yolculuğumuza birlikte başlayalım. Haydi fincanınızın bize bugün neler anlatacak birlikte bakalım. Canım fincanını uzun uzun inceledim. İlk hissettiğim şey şu oldu. Son zamanlarda içine attığın çok fazla şey var. Fincanın dibi koyu ve tek parça duruyor. Bu ben her şeyi de tek başıma halletmeye çalışıyorum diyen bir enerjiyi gösteriyor. Ama etrafındaki beyaz açıklıklar bana şunu söylüyor. Bu yük yavaş yavaş hafifleyecek. Sol tarafta merdiven gibi üst üste çıkan çizgiler görüyorum. Bu görüntü emeklerinin boşa gitmediğini anlatıyor. Basamak basamak yükseliyorsun. Bir anda değil, sağlam adımlarla ilerleyeceksin. Özellikle iş ve para konusunda beklediğin gelişme ve gecikmiş olsa da geliyor. Sağ tarafta koyu bir leke var. Bu bana seni yoran bir insanı gösteriyor. Bu kişi bazen seni anlamıyor, bazen de söylediği sözlerle kalbini kırıyor. Ama bu kişinin senden tamamen kopacağını düşünmüyorum. Yakın zamanda aranızda önemli bir konuşma görünüyor. Fincanın ağız kısmında kuşa benzeyen bir şekil var. Bu çok güzel bir haber işaretidir. Beklediğin telefon, mesaj ya da resmi bir haber geliyor. Haber geldikten sonra iyi ki sabretmişim diyeceksin, bir dönem başlayacak. Dipte ince uzun bir çizgi görüyorum. Bu uzun bir yol anlamına geliyor. Yol fiziksel bir seyahat olabileceği gibi hayatında yeni bir kapının açılması da olabilir. Yolun sonunda aydınlık var. Kalp şekline benzeyen izler de dikkatimi çekti. Kalbimi uzun zamandır meşgul eden biri var. Aranızda tam söylenmemiş sözler kalmış. Eğer hayatında biri yoksa yeni bir tanışma ihtimali oldukça güçlü. Eğer biri varsa aranızdaki mesafe azalacak. Bir kadın figürü görüyorum. Bu kadın sana destek olacak. Yaşı senden biraz büyük olabilir. Vereceği bir tavsiye kaderini değiştirecek kadar önemli görünüyor. Bir erkek figürü de görüyorum. Bu kişi gururlu ve duygularını kolay kolay belli edemeyen biri. Sana karşı düşündüğünden daha fazla şey hissettiriyor ama söylemekten zorlanıyor. Fincanda balık sembolü de seçiyorum. Balık bereket demektir. Önünüzdeki dönemde eline toplu bir para geçebilir. Beklenmedik bir ödeme, prim, iş fırsatı veya kazanç ihtimali yüksek. 3 ayrı yol görüyorum. Bunlardan biri kısa, biri orta, biri uzun. Kısa olan çok yakında gerçekleşecek. Orta olan yaklaşık bir ay içinde. En uzun yol ise yıl bitmeden hayatında önemli bir değişimi gösteriyor. Nazara da dikkat etmeni söylüyorum. Fincanında. Özellikle son zamanlarda seni kıskanan 2 kişi çıkmış. Sen farkında olmazsan bile başarılarına dikkat çekiyor. Kendini olumsuz enerjilerden uzak tutmaya çalış. Harf olarak M, A, S, Y, K ve E dikkat çekiyor. Bu harfler isim, soyisim ya da önemli bir yerin baş harfi olabilir. Dilek hanene baktığımda dileğin önü tamamen kapalı görünmüyor. Küçük bir engel var ama hemen ardından geniş bir beyazlık geliyor. Bu da dileğin gerçekleşmesi için son bir sabır döneminde olduğunu gösteriyor. Son olarak sana şunu söylemek istiyorum. Önünde yeni bir sayfa açılıyor. Uzun zamandır tanıştığın yorgunluk yerine ferahlığı bırakacak. Hayatına hem maddi hem de manevi anlamda güzel gelişmeler geliyor.
Acele etme, kaderin sana ait olanı doğru zamanda getirecek. Bu sonbahar senin için önemli kararların ve güzel başlangıçların zamanı olacak. Dilerim gönlüne göre olur. Falın genel enerjisi oldukça aydınlık. Sabırla beklediğin konularda güzel haberler alma ihtimalin yüksek görünüyor. Bak, fincanın dip tarafına baktığımda tek parça oldukça koyu. Bu bana tek bir büyük dileğin olduğunu söylüyor. O kadar çok istemişsin ki enerjin tamamen bu konuya bağlanmış. Ama kenarlardaki beyaz açıklıklar önündeki engellerin yavaş yavaş kalkacağını gösteriyor. Şu tarafta görüyorsunuz, şu tarafta merdiven gibi izler var. Bu çok güzel bir sembol. Hayatında yükseliş var. Bir anda değil, adım adım olacak. Özellikle iş, para ve eğitimle ilgili beklediğin gelişmeler geliyor. Uzun zamandır emek verdiğin bir konu sonunda karşılığını verecek. Bak, burada kuş görüyorum. Şurada kuş figürü var. Kuş demek haber demektir. Beklediğin bir telefon, mesaj veya resmi bir evrak haberi geliyor. Bu haber seni önce şaşırtacak, sonra da yüzüne güldürecek. Şu uzun çizgi ise yolu gösteriyor. İki yol çıkmış, biri kısa, biri uzun. Kısa olan ani bir ziyaret ya da kısa süreli bir seyahat. Uzun olan ise hayatını değiştirecek bir yol. Belki iş değişikliği, belki taşınma, belki de bir bambaşka bir başlangıç. Kalp şeklinde görüyorum. Senin kalbinde yarım kalmış bir hikaye var. Bir konuşma, eksik kalmış, söylenmeyen sözler var. O kişi seni düşündüğü kadar belli etmiyor. Gururu araya girmiş. Eğer yalnızsan yeni biriyle tanışma ihtimali de çok güçlü. Şurada görüyorsunuz, şurada iki kişi görüyorum şu kısımda. Karşılıklı durmuş gibi görünüyor. Bu yüz yüze yapılacak önemli bir konuşmayı gösteriyor. Küslük varsa barışma olabilir. Yanlış anlaşılmalar sona erecek. Canım, bir kadın figürü çıkmış. Yaşı senden biraz büyük. Sana çok iyi niyetli, onun duası ve desteği arkanda, yakında ondan alacağım bir söz sana moral verecek. Bir erkek figürü de var. Kafası karışık ama kalbi sana dönük. Adım atmak istiyor fakat cesaret edemiyor. Bu kişi senden haber bekliyor olabilir. Bak, burada balık sembolü görüyorum. Balık bereket ve para demektir. Eline beklenmedik bir para geçebilir. Küçük gibi görünse de sana büyük rahatlık sağlayacak. Fincanın üst kısmında yıldız gibi bir şekil var. Bu da dileğinin kabulüne işaret eder. Ancak biraz sabır istiyor. Çünkü her şey tamam zamanında olacak. Şurada göz gibi bir şekil dikkatimi çekiyor. Nazar almışsın canım. Özellikle seni uzaktan takip eden, kıskanan iki kişi görünüyor. Her şeyin herkese paylaşmamaya çalış. Harfler de seçiliyor. En belirginleri A, M, S, K, Y, E ve H harfleri olmuş. Bu harfler bir isimde, soyisimde ya da önemli bir yerde karşına çıkabilir. Bir ev sembolü de var. Ev içinde güzel bir değişiklik görünüyor. Taşınma, ev alma, evde yenilik yapma ya da aile içinde sevindirici bir gelişme olabilir. Bak, fincanın en güzel yeri dilek hanesi. Burada kapı açık. Kapının önünde küçük bir gölge var ama arkasında kocaman bir aydınlık duruyor. Bu bana sabret, çok az kaldı diyor. Şimdi sana hissettiklerimi söyleyeyim. Sen uzun zamandır ne zaman yüzüm gülecek diye içinden geçiriyorsun ama inan bana, bu fincan karanlık bir fincan değil. İçinde mücadele var ama sonunda ferahlık var. Sonbaharla birlikte hayatında peş peşe gelişmeler yaşayacaksın.
Beklediğin haber gelecek. Maddi anlamda rahatlayacaksın ve seni gerçekten mutlu edecek yeni bir başlangıç yapacaksın. Ve son olarak fincanını kapatırken içimden tek bir cümle geçti. Kader sana geç kalmış gibi görünen mutlulukları hazırlıyor. Beklediğin kapı kapandı. Sadece doğru zamanda açılmaya bekliyor. Önünüzdeki aylarda hem kalbin hem de hayatın yeniden umutla dolacak. Evet, fincanında gördüğüm semboller bu kadar. Şimdi tabak falımıza geçiyoruz. Canım, tabağını elime aldığım anda ilk dikkatimi çeken şey yükünü tabağa akıtmış olman oldu. Bak, fincandan tabağa doğru uzanan uzun ve net bir akıntı var. Bu çok önemli bir işarettir. Sen uzun zamandır taşıdığın bir sıkıntıyı artık arkanda bırakıyorsun. Üzerindeki ağırlık yavaş yavaş akıp gitmiş. Bu bana artık ferahlama zamanı geliyor diyor. Şimdi şu orta kısma bakıyorum. Ortada büyük ve yuvarlak bir halka olmuş. Bu halka kapanan bir döngüyü gösteriyor. Yaklaşık son bir yıl içinde seni çok yoran bir konu varmış. Sürekli aynı şeyleri düşünüp durmuşsun. Ama bu döngü artık tamamlanıyor. Kader sana yeni bir sayfa açıyor. Bak, şu sağ tarafta yukarı doğru uzayan çizgi var ya, işte bu çizgi bana uzun bir yolu gösteriyor. Bu yol yalnızca fiziksel bir yol değil, hayat yolunda büyük bir değişiklik anlamında geliyor. Taşınma, yeni iş, yeni bir başlangıç ya da çok önemli bir karar görünüyor. Şu soldaki yoğun tortu ise geçmişte yaşanan kırgınlıkları anlatıyor. İçine attığın sözler var. Kimseye anlatmadığın gözyaşların olmuş. Ama ilginç olan şu. O koyuluğun hemen yanında bembeyaz bir açıklık var. Demek ki Allah sana bu sıkıntının ardından büyük bir ferahlık hazırlamış. Canım, burada balığa benzeyen bir şekil görüyorum. Balık her zaman bereket demektir. Maddi anlamda rahatlama yaşayacaksın. Beklediğin bir ödeme, toplu para ya da yeni bir kazanç kapısı açılıyor. Bak, burada kuş figürü de var. Kuş haber getirir. Çok beklediğin bir telefon geliyor. O telefon geldiğinde önce şaşıracak, sonra uzun uzun düşüneceksin. Haber olumlu görünüyor. Şurada iki kişi sırt sırta durmuş gibi. Bu bana küslüğü gösteriyor. Ama hemen ilerisinde iki çizgi birleşiyor. Yani kopmuş gibi görünen bir bağ yeniden kurulabilir. Barışma ya da yeniden konuşma ihtimali yüksek. Kalp de görüyorum. Kalbin içinde hala kapanmamış bir duygu var. Geçmişten biri olabilir ya da şu an hayatında olan biri. Karşı tarafında seni düşündüğünü hissediyorum. Ama gururu ağır basıyor. Bir kadın figürü de var. Sana çok yakın biri. Seni koruyan, dua eden biri. Annen ya da annen gibi gördüğün bir kadın olabilir. Onun duası yolunu açıyor. Bir erkek figürü de görüyorum. Uzaktan seni izleyen biri var. Sana ulaşmak istiyor ama cesaretini toplayamamış. Yakında beklenmedik bir iletişim olabilir. Şimdi tabağın kenarındaki ince çizgilere bakıyorum. Bunlar kısa yollar. Önümüzdeki birkaç hafta içinde iki kısa yolculuk görünüyor. Bir tanesi işle ilgili, bir tanesi aşkla ilgili olacak. Canım, nazar da çıkmış. Özellikle son dönemde senin başarılarını ve hayatını kıskanan birileri var. Çok göz önünde olmamaya çalış. Enerjini koru. Harfler dikkatimi çekiyor. A, H, M, S, K, Y ve E harfleri. Bu harfler bir isimde, soy isimde ya da önemli bir olayda karşına çıkabilir. Şimdi dilek yerine bakıyorum. Dileğin olmuş ama önünde ince bir çizgi var. Bu çizgi bana biraz daha sabret diyor. Dileğin olmamazlık etmiyor. Sadece zamanı henüz gelmemiş. Sonbahara doğru büyük bir açılma görüyorum.
Bir de çok ilginç bir şey hissediyorum. Sanki uzun zamandır ben ne zaman rahat bir nefes alacağım diye içinden geçiriyorsun. İşte bu tabak tam bana bunu cevap veriyor. Çünkü sıkıntının büyük kısmı tabağa akmış. Bu fal geleneğinin olumlu kabul edilen bir görüntüdür. Son olarak sana şunu söylemek istiyorum. Önünde temiz bir yol açılıyor. Geçmişin yükü hafifliyor. Beklediğin haberler peş peşe gelecek. Maddi anlamda elin güçlenecek. Kalbini yoran bir konu netleşecek ve hayatında yeni bir kapı açılacak. Sabırlı ol. Çünkü bu tabakta karanlıktan çok aydınlık görüyorum. Önümüzdeki 2-3 ay içinde seni sevindirecek gelişmeler yaşayacaksın. İnşallah gönlüne göre olur canım. Allah yolunu açık, kısmetine bol, kalbini huzur etsin. Şu uzun akıntıyı görüyor musun? Kader yolunu simgeliyor. Böylesine berrak, kesintisiz bir akıntı her zaman yeni bir yolun açıldığını gösteriyor. Sanki uzun zamandır beklenen bir mesele ilerlemek üzereymiş gibi çok sessiz kaldın. Bir şeyler değişmeli diye düşündün ve bu değişim başlıyor. Sevginin bu tarafta tortunun kalınlaştığını fark ediyor musun? Burada inatçı bir kişi bekliyor. Bu kişi sana karşı duygularını kolay kolay gösteremez, gururludur. Ama sana tamamen sıkıntını da dönmemiştir. Her şeyi içinde tutar. Şimdi gözlerimi kapattığımda bir erkek silüetü belirliyor. Uzun boylu, ciddi görünümlü birini hayal ediyorum. Bu kişi geçmişten olabilir veya hayatında şu anda olan biri de olabilir. Kalbinde seninle ilgili bitmemiş bir hikaye taşıyor. Yakında senden haber alacak veya sana haber verecek. Bak burada iki yol çıkmış. Birinci yol iş para yoludur. İkinci yol ise kalbin yoludur. İşe giderken güzel bir yükseliş görüyorum. Belki de ummadığınız bir iş haberi, yeni bir teklif veya size maddi rahatlama sağlayacak bir olaydır. Ama para geliyor. Azar azar değil, hayatınıza kolaylaştıracak kadar. Kalbin alanında önce sessizlik var. Sonra aniden haber geliyor. Bu haber sizi düşünmeye sevk edecek. Hatta bu yeni bir başlangıç mı diye düşünebilirsiniz. Bir balık figürü görüyorum. Balık tabak falında en güzel sembollerden biridir. Bolluğu, kazancı ve iyi şansı simgeler. Bolluk evinize giriyor. Borçlarınız varsa ödemeye başlayacaksınız. İşte burada bir kuş figürü görüyorum. Kuş çok yakında gelecek olan neşeli haberleri gösteriyor. Özellikle sonbaharı bir arama veya mesaj dikkatimi çekiyor. Şimdi bu ince çizgileri görüyorum. Bu kadar çok ince çizgi üst üste geldiğinde kişinin çok düşündüğünü anlamına gelir. Geceleri çok düşünürsünüz. Her şeyi içinizde saklıyorsunuz. Başkalarına güçlü görünmeye çalışıyorsunuz ama kalbinizi yorgun hissediyorsunuz. Bir kadın figürü görüyorum. Bu kadın sizi gerçekten seviyor. Sizin için dua ediyor. Duaları sizi birçok sıkıntılardan korudu. Onunla bir konuşma size huzur getirecek. Ayrıca yaşlı erkek figürü de görüyorum. Bu kişi size yol gösterecek. Söylediği tek bir cümle bile hayatınızda önemli bir karar vermenizi yola açabilir. İşte nazarın işareti. Bir dileğini iki kişi belirledi. Biri sizi kıskanıyor, diğeri mutlu olmanızı istemiyor. Ama dikkatli olun. Bu kişilerin gücü size zarar verecek kadar büyük görünmüyor. İlerledikçe etkileri azalıyor. Şimdi taban kenarındaki bir daire oluştu. Daire bir yüzüğe, bir sözleşmeye veya önemli bir anlaşmaya simgeler. Eğer bakarsanız ciddi bir ilişki olasılığı, eğer çalışıyorsanız imzalayacağınız bir belge, eğer evliyseniz aile içinde mutlu bir karar. Bu sembol çok güçlü. Harfler de görünüyor. En net gördüklerim şunlar. İçime huzur yayılıyor. Bu güzel bir işaret. Çünkü bazı tabaklar ağır bir enerji yayar.
Ancak seninki nihayetinde rahatlama getiriyor. Ve sana son olarak şunu söylemek istiyorum. Ne kadar yorgun olursan ol, kader sana sırtını dönmedi. Ertelenen fırsatlar yavaş yavaş gelecek. Kalbini kıranlar geçmişte kalacak. Yeni kapılar, yeni insanlar ve yeni umutlar seni bekliyor. Sabırlı ol. Çünkü bu durumda karanlık değil, ışığa giden bir yol görüyorum. Sonbaharla birlikte hem maddi hem manevi olarak rahatlayacağın ve yüzünün daha çok gülümseyeceği bir döneme giriyorsun. Arzun gecikebilir. Ancak kaderin adım adım yaklaşıyor. Tanrı kalbinin arzuladığı her şeyi sana versin. Yolun açık ve şansın parlak olsun. Bugünkü fal yorumumuzun sonuna geldik. Umarım fincanımızın ve tabağımızın paylaşımlarının boyutunda umut ve keyif alırsınız. Unutmayın, kahve falı geleneksel bir yorum ve eğlence amaçlıdır. En güzel gelecek ise emeklerimiz, kararlarımız ve umutlarımız şekillendirir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda kendi finans hikayenizi benimle paylaşmayı unutmayın. Yeni kahve falı yorumlarında ve birbirinden güzel videolarda yeniden buluşmak dileğiyle. Kahveniz bol, kısmetiniz açık, gönlünüz huzurlu dolu olsun. Oranlarına çok iyi bakın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.